Merhaba, ismim Erol Çelik. Çok kısa tuhaf öyküler anlatmaya devam ediyorum. Bugün yine size bir gerilim öyküsü anlatacağım. Öykünün adı Yolun Sonu. Bir arkeoloğun başından geçen bir öykü. Gizemli bir öykü. Gerilim yüklü bir öykü. Çok kısa tuhaf öyküler devam ediyor. Yolun Sonu. Yazan ve okuyan Erol Çelik. 4 yıllık kazı bugün açacağımız geçitle son bulabilir veya çok daha büyük bir buluşun başlangıcı olabilirdi. İki sonuçlu bir olasılık yani. Benim için yolun sonu oldu. Anlatayım. Adıyaman Perre Antik Kenti'ne arkeolog olarak atanmamın ve mesleğimin 4. yılında müthiş bir gizemin perdesini aralamanın hülyası içindeydim. Pazartesi günü akşamüstü saat 5 gibi 4 Alman ve bir Fransız arkeologla birlikte çalışıyorduk. Ben onların yanında asistan gibi bir şeydim. Hepsi benden yaşça büyüklerdi ve tecrübeleri Nemrut'tan daha görkemliydi. Onların yanında pişmek, bu mesleği en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek beni çok şanslı kılmıştı. Kazı alanını özel bir güvenlik şirketi koruyordu. Sayıları ne kadardı, işlerinin ehli miydiler bilmiyorum. Ama yörenin tüm özelliklerini taşıyan güleç gençlerden oluşuyorlardı. Aralarında yüksek sesle şakalaşmalarından başka bir rahatsızlıkları yoktu. Hepsi saygılı ve güvenilir insanlardı. Ancak bizi, yani kazıyı yapan ekibi korumak için daha farklı meziyetleri olan kişiler seçilmişti. Hemen yanımızdan, burnumuzun dibinden ayrılmayan, sanki bizi bilinmeyenden korumak için şartlanmış Adıyamanlı 2 korucudan destek alıyorduk. Birinin adı Hüseyin'di ve pek konuşmazdı. Çok çalışkan bir adamdı. Ne zaman yaşını sorsam gülerek farklı cevaplar verir, kavruk yüzünde tuhaf bir ifade oluşurdu. Elbette kimliğinde kaç yaşında olduğu belliydi ve elbette onun yaşını öğrenmek için can atmıyordum ama onu görseydiniz, tıpkı bulunduğumuz kazı alanına benzeyen gizemli bakışlarını görseydiniz, yaşının gösterdiğinden farklı olduğunu anlardınız. Diğer yakın korumanın ismi ise Yusuf'tu. Namı değer Ağır Yusuf. Herhalde 120 kilodan fazlaydı. Tam 9 çocuğu, 14 torunu olduğunu söyler, bundan bahsetmekten büyük mutluluk duyardı. Biz arkeologlar fazla çene çalmayı sevmeyiz. Bunu bilirdi Yusuf. Yüz bulamadığında hemen susar, çatlamış dudaklarını yalayarak ufka bakardı. Geniş bir oyuğun içinde bir mezarın ardında bulduğumuz dar bir delikten diğer tarafa geçmeyi planlıyorduk. Delikten görüldüğü kadarıyla yaklaşık 20 metre ileride daha karanlık bir oyuğun önündeki kapıyı andıran geçidin ardında ne olacağını inceleyecektik. Bu araştırmayı bana vermişlerdi. Hiç tereddüt etmeden o karanlıklara dalmaya hazırdım. Fakat mezarın ardındaki oyuktan geçebilmek için Hüseyin kadar ince ve onun kadar olmasa da biraz cesaretli olmam gerekiyordu. Konuyu fazla uzatmadan anlatacağım. Çünkü bazı detaylar gerçekten çok sıkıcı. "Ben önden geçeyim arkeolog bey," dedi Hüseyin, şivesini düzeltmeye çabalayarak. Ne yalan söyleyeyim, bu teklife sevinmiştim. O söylemese ben rica edecektim. Her seferinde ürkek bir genç gibi görünmekten biraz utanır olmuştum. Malzemeleri ve tüfeğini bırakıp, ki tüfeğini herhalde sadece uyurken bırakıyordu, o küçücük delikten diğer tarafa zor bela geçti. Biz olsak hemen üzerimizdeki tozları silkeleriz ama o elini uzatıp hemen silahını istedi. Ardından akülü led lambayı uzattım. Heyecanlıydım. Korkuyordum ama Hüseyin'in yanımda olması içimi rahatlatıyordu. "Arkeolog bey, siz biraz bekleyin hele," dedi deliğin diğer tarafından. "Etrafa bir göz atayım." Karanlıkta kayboldu. Gerçekten cesur bir adamdı Adıyamanlı Hüseyin ve çok iyi bir yüreği vardı. Bunu bir kez daha söylemek zorunda hissediyorum. Lambanın etrafta dolaştığını görebiliyordum küçücük delikten. Etrafın iyice emniyetli olduğunu düşündüğünde gelebileceğimi söyledi. Önce fenerimi, sonra fotoğraf makinesini ve birkaç kazı malzemesini uzattım. Heyecanım had safhaya çıkmış, endişem artmaya başlamıştı.
Korucu Hüseyin'in ve tüfeğinin olması korkumu bir nebze dindiriyordu ama hayal gücüm beni rahat bırakmıyordu. Arkeoloğun korkağım olunmuş demeyin. Okuduğumuz onca efsaneden, onca buluştan ve onca gizemi çözülmemiş olaydan sonra her arkeoloğun kalbinde bir nebze korku kalır. İnkar etseler de bu böyledir. Nihayet zor da olsa o kaya odaya girmeyi başardım. Delik gerçekten çok dardı. Hüseyin bana güven vermek için tüfeği her an ateş edecekmiş gibi tutuyor, diğer elindeki feneri nereye baksam o yöne çeviriyordu. İki fener de yanınca içerisi hatırı sayılır derecede aydınlandı. Şöyle bir etrafı inceleyince karşıdaki geçit dışında bomboş, basık bir odanın içinde olduğumuzu anladım. Yüzyıllardır kapalı kalmış bayat bir koku vardı sadece. Karşıdaki geçide doğru yürümeye başladık. İşte yolun sonu orasıydı. O geçidin ardında göreceğim şeyin kafamı her zaman esir alacağını bilmiyordum oraya doğru yürürken. Üstelik gerçeklerin ne olduğunu bilmeden, ne yaşayacağımı, nasıl bir sanrının, nasıl bir gerçeğin çemberinden geçeceğimi hiçbir zaman öğrenemeyeceğimi de bilmiyordum. Bilseydim devam eder miydim diye kendime sormuyor muyum zannediyorsunuz? Elbette soruyorum ve her seferinde farklı bir cevap alıyorum. Neyse, ben olanları anlatayım. Neyin gerçek, neyin hayal olduğuna siz karar verin. İkimizin de feneri yuvarlak, kağnı tekerleğine benzeyen 2,5 metre yüksekliğindeki, tıpkı Nevşehir yeraltı şehirlerindeki yuvarlak kapılara benzeyen geçidi aydınlatıyordu. Heyecandan soluğum kesilmişti. Eğer becerebilirsem o kapının ardındaki şeyi ilk kez ben görmek istiyordum. Tarihe geçecek bazı kalıntılar bulabilirdim mesela. Hatta belki de bir hazine odası olabilirdi eğer şanslıysam. Tuhaf bir şekilde içinin boş olmaması için dua ederken bulmuştum kendimi. Hem korkuyor hem de görebileceğim en görkemli şeyle karşılaşmak istiyordum. Yaklaşık 10 adım kaldığında taş kapının arkasından veya içinde bulunduğumuz odanın duvarlarından birinin arkasından koşma sesleri duyduk. Aklım çıkmıştı. Bu öylesine bir ses değildi. Bu gerçekten bilinmez bir şeyin ürpertisiydi. Korucu Hüseyin hemen önüme atlayarak silahını taş geçide doğru çevirdi. Adamın güdüleri ve hisleri benden çok daha iyiydi elbette. O bile, o koca adam bile korkmuştu. Bana söylemediği yaşı boyunca hiç bu kadar korktuğunu zannetmiyordum. Koşma seslerini bir kez daha duyduğumda fotoğraf makinesini çalıştırıp etrafımda döndüm. Göreceğim ilk hareket esnasında deklanşöre basacaktım ama sadece koşma sesi duyuyorduk. Keşke aklıma gelen ilk şeyi yapıp geri dönseydim. Ama yapamazdım. İnanın bana, benim yerimde kim olsa yapamazdı. Bunun arkeolog olmakla bir ilgisi yok. Bu merak duygusuyla ilgili bir şey. Merak diğer tüm duygulardan daha baskın bir uyarıcı olduğu için içimdeki ümit de büyümüştü. Yeni bir şey keşfetmeye tahminimden daha yakındım. Bundan başka ne isteyebilirdim ki? Koşup kulağımı duvara yaslamak, diğer tarafta ne olduğunu anlamak için kendimi zor tutuyordum. Geçidin yanına vardığımızda sesler kesildi. Hiç oyalanmayacak, korkmaya fırsat vermeyecektim. Tekerlek biçimindeki taş kapıyı göstererek "Tut!" diye fısıldadım dişlerimi sıkarak. Fenerleri yere geçidi aydınlatacak pozisyonda koyup sabitledik. Fotoğraf makinesi fenerlerin ardında karanlıkta kaldığı için kısa bir süre sonra onun varlığını unuttum. Arkeolog malasının sivri ucuyla kapının etrafını dikkatli bir şekilde gözden geçirdim. Bir sorun görünmüyordu. Sadece itip açmak yeterliydi. Hüseyin'i yanıma çağırarak kapıya yüklenmemiz gerektiğini işaret ettim. Zavallı adam yüzündeki fenerlerin ışığında parıldayan korkuyu gizleyemiyordu. Geçit kapısını omuzladık. Yerinden hiç kımıldamadı. Korucu sevinçle taşın yanından uzaklaşmaya kalkınca başımı iki yana sallayarak tekrar denememiz gerektiğini işaret ettim. Adıyamanlı keşke bu kadar itaatkar olmasaydı.
İkinci denememizde tuhaf bir şekilde kapı hiç zorlanmadan aralandı. Tam o anda kapının içinden dışarıya doğru bir kadının çığlığı yankılandı. Yüreğim ağzıma gelmişti. Çığlık gerçekti galiba. Kulaklarımla duymasam taş kapının sürtünme sesidir derdim ve aldırmazdım. Ama kulaklarımla duymuştum. O an başka bir adamdım. Hırs tüm vücudumu kaplamış, cesaret kemiklerime işlemişti. Hüseyin'e olduğu yerde durmasını, kımıldamamasını söyledim. Asla benden önce içeriye girmemeliydi. Asla. Buna izin veremezdim. Aç bir kurt gibi saldırganlaşmıştım. Koştum. Hızla yerdeki fenerlerden birini aldım ve biraz önce girdiğimiz geçit kadar dar olan boşluktan içeriye daldım. Ne tüfeği düşünüyordum ne de içeride kapana kısılma riskini. Korkunç bir koku geldi burnuma önce. Daha korkuncu koşma sesini bir kez daha duydum. Fenerimi hızla sesin geldiği tarafa çevirdiğimde alacakaranlıkta bir kadının koştuğunu gördüm. Evet, ne söylediğimi çok iyi biliyorum ve ne gördüğümden de çok eminim. Yemin billah edebilirim. Gördüğümden eminim. Galiba bağırmıştım ya da çığlık sesini bir kez daha duymuştum. Bu kısım biraz muallak. Koşan kadının saçları bir tül gibi dalgalanıyor muydu acaba? Yoksa gözlerindeki sürmeler ağlamaktan mı akmıştı? Onu bir kez daha görsem bana bağıracakmış kadar öfkeliydi. Hüseyin'in içeriye girip girmediğini de hatırlamıyorum. Hatırladığım şey, eğer kadın saldırırsa kendimi nasıl koruyacağımı kestirmeye çalıştığımdı. Karanlığın içinde bir kadın vardı ve koşuyordu. Bu gerçek çeneme doğru hücum etti. Dişlerim birbirine vuruyordu. Sesi hala çok iyi hatırlıyorum. Kadının koşma sesleriyle dişlerimden gelen tıkırtılar aynı tempodaydı. "Arkeolog bey!" Hüseyin'in sesini duyunca çenemin kilidi çözüldü. Fenerimi tekrar karanlığın içinde gezdirmeyi başarabildim. Fotoğraf makinesini dışarıda unuttuğum için canım fena sıkılmıştı. Bir kez flaş patlasa her yer aydınlanır ve içerisini bir anlık bile olsa çok net görürdüm. "Ne yaptık biz?" Yaşlı bir adamın sesi çamur gibi yoğunlaşmış havada süzüldü. Koşan kadını tekrar gördüğümde, onu yerde cansız bir şekilde yatarken gördüğümde aklım tam anlamıyla kafatasımdan dışarı çıkmıştı. Toz içindeydi. 14 torunu olan Ağar Yusuf burada olsaydı acaba zavallı Hüseyin'inki kadar büyür müydü gözleri? Yüz bulduğunda anlatacak bir anısı daha olur muydu? "Vay arkadaş, içeride bir kadın vardı ve koşuyordu" der miydi ulu orta? "Buraya girmeyecektik arkeolog bey." O cesur adam gitmiş, kabuslar gören bir çocuk gelmişti geriye. Soluk alamıyordum. Kadının yüzü duvara dönüktü ve tül gibi dalgalanan saçlarının tam ortasındaki kafası bayatlamış bir kavunu andırıyordu. Ah zavallı. Karnına baktım kadının. Nefes alıyor olabilir miydi? Ne yaptık biz? Aklım sarsılıyordu. Fenerimi Hüseyin'in korkmuş yüzüne çevirip ne söylediğini anlamaya çalıştım. Kulaklarım uğulduyordu. Buraya girmeyecektik. Kadın demin koşuyordu Hüseyin. Gördün mü? Bana döndü ve yüzündeki büyük acıyla "O kadın bizim yüzümüzden öldü. Buraya girmeseydik yaşayacaktı arkeolog bey" dedi. Sesinde ve yüzünde büyük bir pişmanlık vardı. Tüm hayatı boyunca böylesine bir karmaşa yaşamamış gibi görünüyordu güneşten köseleye dönmüş yüzünde. Ne? Bizim yüzümüzden öldü. Yolun sonu tam da bu sözlerdi işte. Yaptığım en büyük hata. Daha sonradan yaşanan, anlatılan, keşfedilen hiçbir şeyin önemi yoktu. Bir aile mezarıydı bulduğumuz ve kadının lahitinin kapağı açıktı. Baş arkeolog lahitin dışında yerde yatar pozisyonda bulunan kadının bedenine bakarak kendince bir sonuca vardı. Teknik bazı tespitlerdi ve Almanca kayda geçildi. Ancak gerçek olan korucu Hüseyin'in söylediğiydi. Eğer biz içeriye girmeseydik kadın hala yaşayacaktı. Son. Yolun sonu. Yazan ve okuyan Erol Çelik.